Geçmiş seçimlerimizde Talat seçildi, Akıncı seçildi, Erhürman seçildi. Bunlar federasyoncu taraftan, Kıbrıslılık tarafından. Hatta baktığınızda Akıncı o kadar o noktada değildi belki geçmiş siyasi kimliği olarak ama CTP'lilerin AKEL'le olan ilişkilerini de düşünecek olmanız hasebiyle Rumlarla da çok sıkı bir işbirliği politik olarak vardı her zaman geçmişten gelen. Ve bu insanların her birisi seçildiler Kıbrıs'ta. Şimdi bunu nasıl açıklayacağınızı söylediğiniz kurguda hiçbir zaman eğer Türkiye'nin seçmeni diyorsunuz bakınız insanlara. Türkiye'nin böyle kalıp olarak yarattığı seçmen orada tersinden bütün seçim sonuçlarını etkiliyor olsaydı özellikle Talat ve Erhürman'ın seçilmemesi gerekirdi. Ona da bir kulp buldunuz. Dediniz ki bunlar işgalin sürdürücü partileridir. Değil mi? Şimdi siyaset biliminin üzerinden bir kere en başta söyleyeyim. Sonda söylenilebilecek bir şeyi. Bir kere seçmenler hiçbir zaman bir yerden dikteyle şuna oy vereceksin deyilip oy veren gruplar değildir. O resmetme aslında çok tekilleştiren bir şeydir ve genellikle de çok stereotip yarattığınız, ırkçılık gösterdiğiniz grupları tek bir boyuta indirgediğiniz zaman onu yapmanız çok daha fazla kolaylaşır. Tabii ki Türkiye'nin Kıbrıs siyaseti üzerinde ve seçimler üzerinde bir etkinliği vardır. Yunanistan'ın Rum tarafında olduğu kadar oraya özgür taraf, bu tarafa işgal tarafı dediğinizde bu gerçek değişmiyor. Çok ilginç bir şey. Rumların bu çıkardıkları söylem de aslında baktığınızda kendi baskı altında baskıladıkları, konuşamadıkları gerçekliklerini Türkiye üzerinden araçsallaştırmaları. Çünkü onların aslında Yunanistan'la geçmişleri, şiddet eylemlerini falan düşündüğünüzde kendilerine karşı çok daha çetrefilli bir ilişkidir. Ama onlarla hiçbir zaman konuşmuyorsunuz dediğim gibi size. Ama onlarla Türkiye ile Yunanistan'ın aslında adanın iç politikasının içerisindeki etkinliği de malumunuzdur, ortadadır ya. Malumunuz değilse de olsun bir parçacık. İki devletlikten biraz konuşmaya başlayabilen bir liderleri olduğu anda Anastasiadis'ti galiba o. Hemen çektiler kenara ve azarladılar değil mi kilise olarak? O nereden, o nereye kaynaklıdır onu bileceksiniz. Yani burada aslında size söylemeye çalışmıyor Türkiye'nin Kıbrıs politikası üzerine bir etkinliği yoktu değil ama size başka bir noktaya dikkatinizi çekmeye çalışıyorum. O da seçmenleri bu kadar kurgulu bebekler gibi istenileni yaparlar diye görmenizin sorunsalını size göstermek istiyorum. Başlayalım mesela Talat'tan. Konuyu kıran ilk Talat'tı. Talat seçilmesi aslında ilginç bir örnektir bizim için, örneklemdir. Burada siz Denktaş'ı istemiyordu. Yeni gelenler, Türkiye'de iktidar olanlar Denktaş'la ayrışmışlardı. O yüzden Talat'ı desteklemişlerdi. Doğrudur ama ikinci dönemine bakalım Talat'ın mesela. Gene Talat'ı destekliyorlardı. Değil mi? Eroğlu'yla ilişkileri çok iyi değildi. Türkiye'nin anımsadığım kadarıyla. Davet alamamıştı filan Türkiye'ye gitmek için. Şimdi ikinci döneminde ortalıklarda geziyordu bu. Talat'ı destekliyor. Aslında telkin de o yöndeydi eğer konuşacağınız şey telkinse. Fakat Talat seçilemedi. Neden seçilemedi? Hiç bu taraflarla alakalı bir şeyden değildir. Çünkü Christofias, AKEL'in başında işte tarih yazacakları beraber AKEL ile CTP nihayet buluştu. Bizim Conflict Studies'de dediğimiz gibi ripe moment, değil mi? Olgunlaştığı an. Bunun önünde duracak kimse yok. Ondan sonra maalesef bu ideal çöktü. Hristofias'a saldırmaya çalıştıklarında ne dedi Hristofias? Valla Anna'na hayır demiş. Bir insan grubu olarak bize onları masaya oturtmak, Türkleri masaya oturtmak, Kıbrıslı Türkleri masaya oturtmak çok zor bir işti. Ben bunu başardım. Görevimi yaptım milletime karşı. Benden bu kadar. Değil mi? Ondan sonra da son anda seçime çok az bir süre kala Talat'a destek olabilecek bir metin de çıkarmayarak topluma bir çöküntü yarattı. Barış olmayacağına dair. Verilen çünkü çok yükselttiniz umutları. Orada da size tedbiri tavsiye ederim. Çok yükselttiğinizde beklentileri ve o beklentileri karşılayamadığınızda halk çöküntüye girer ve tepkisini sandıkta pekala gösterebilir. Başka şekillerde de gösteriyor. Zaten Tezkör'ün kitabının adı İnsanlar Niye Baş Kaldırırdır değil mi? Onun sorusuna bakarız. Sandıkta gösterdiniz.
Ve bu şekilde oy kaybı yaşadı. Çünkü umutsuz var. Çünkü halk sizin zannettiğiniz gibi işte o ona talimat veriyor, o da ona talimat veriyor ve her şey seçimlerde bitiyor. Her ne kadar da işte tik arkadaşlığı olsa, oylar satın alınsa ve bunlar seçimin sonuçlarını, kimin seçileceğini, hele milletvekili seçimlerine falan etkilese de kaçınılmaz bir şekilde halkın seçime gittiği noktadaki bakış açısı seçimde etkenlerden bir tanesidir. Yadsıyamayacağınız kadar da büyük bir etkendir. Şimdi Türkiye her istediğini yapardan daha iyi bir formül. Türkiye seçimlere etkide bulunabilir ama onun boyutlarını seçimdeki oranlarda görebiliyorsunuz ve bu her zaman olabilecek bir şey değil. Orada işte sizin siyasetçiler olarak veya Kıbrıs'ta siyaset yapan insanlar olarak seçmenle kurduğunuz ilişkiyle bir bağlantısı var onun. Her başaramadığınızda, her seçimlerinizde işte bu Türkiye bizi yaptırmadı demeniz aslında kendinizle ilgili gereken yaklaşımları sergileyip kendinize bakıp kendinize eleştiri yapamadığınızda bir anlama geliyor. Talat böyleydi. Yani Talat seçimi kaybetti. Türkiye Talat'ı desteklemediği için orada bir de çok önemli bir unsur var. Dediğim gibi böyle ne zaman beklenmedik bir aday, yani sağın dışında bir aday seçiliyor. İşte bunlar işgalin, düzenin adamları, onun için seçildiler. Ondan hiçbir şekilde kaçamıyorsunuz. Öyle bir şey söylediğinizde herkes oraya sığışabilir. Ama Türkiye'nin de bildiklerinde de şöyle dediler. Çünkü bu da Rum tarafından geliyor değil mi? Rum tarafı anlaşma yapmayan taraf görülmekten rahatsızdı. Eğer Talat seçilseydi ve bir anlaşma sunulabilseydi Türkiye kendi parlamentosunda bunu reddedecekti. Şimdi bunun üzerinden politika yapıyorsunuz ve bu doğru bir zaman değil. Konjonktüre baktığınızda Türkiye'nin böyle bir şeyi reddedecek bir noktada olmadığını herhalde herkes görebiliyordur. Talat'ın seçimi kaybetmesinin sebebi aslında Rum tarafından gelen sorun oldu. O yüzden zaten muhtemelen Erhürman bugün açık bir şekilde müzakere masasına oturmuyor son anda, çünkü önünde seçimleri var yani. Son anda Rumların çekileceğini, kendisini bunun halkın üstünde bir çöküntü yaratacağını bildiği için öyle bir noktaya kendini çekmiyor. Öğrendiklerinden faydalanıyor muhtemelen. Gelelim Akıncı'ya Erhürman'dan önce. Akıncı çok önemli bir örnektir burada. Bakınız. Akıncı ilginç, daha da ilginç bir şey. İddiayı sığıştırmakta zorlanmanızla ilgili. Akıncı kendi tarihsel olarak politikasında çok fazla böyle bir federalist yaklaşım vardı. Türkiye ile ilgili ilişkilerin daha sağlıklı olmasıyla ilgili bir şey vardı ama geçmiş elçileriyle, Türkiye'nin elçileriyle ilişkileri olması konusunda çok eleştirilen bir siyasetçiydi belli bir döneminde hayatının. Hükümet içerisinde olduğu zamanlarda hatırlarsanız. Ondan sonra da bu seçimlerde, ilk seçimlerine çıktığında kucaklayıcı bir söylemle, herkesi kucaklayan bir söylemle seçimi alabildi. Karşısında da çok iyi bir propaganda ekibi yoktu. Söylediklerinde aslında önemli sıkıntılar vardı Akıncı'nın o dönemde ama karşı durabilecek bir propaganda da olmadığı için zaten oraya getirmeye çalışıyorum size. Çok önemlidir bu dinamikler. Seçilebildi birinci döneminde. Öyle Türkiye ile ilgili herhangi bir çatışması yoktu. Orada ne dediler o zaman? Gene bu söylemi alıp verenler, Akıncı her zaman iki devletçiydi. Siz ne bakıyorsunuz bu federalist bilmem ne söylemlerine? B planına geçirecek bizi. B planına geçirmek için geldi. Federalist değil, o yüzden seçtirdi kendini Türkiye. Ondan sonra Akıncı bir anda bu söylemin tam tersine B planından saptı. Benim mesela oyumu orada kaybetti. Çünkü bu şekilde sürekli böyle yalvaran, yakaran bir politika size herhangi bir şekilde bir anlaşma getiremeyecek maalesef. Ve seçmene verdiği söz, ben duruş göstereceğim, işte bizi oyalıyorlarsa başka bir alternatif yok dedi. Orada işte Türkiye bu adamı seçti çünkü bu adam B planına geçecek söylemini kırdı ama orada bakın tamamdır filan denilmedi. O dönemde de ne denilmişti? Daha kutuplaşma noktasına geçmeden önce bakın dikkat edin. Dediler ki yok, Akıncı yüzünden Crans-Montana olmadı. Akıncı gerekeni yapmadı da masa devrildi. Böyle olmadığını bildikleri halde hala da ondan sonra da yıllar sonra da bunu bulabilirsiniz değişik yerlerde bunun söylendiğini. Akıncı yüzünden
olmadı masa denildiği bir süreçte yaşandı mesela bakın. Yani ne yaparsanız yapın her zaman için bizim tarafın ve bizim tarafın Türkiye'nin etkinliğinde politika yapmasının sonucunda bunun olmadığına ilgili bir algı yaratılıyor. Ondan sonra Akıncı ortada hiç de bir geleceği yokken bir kutuplaşmaya gitti. Bence belli bir şekilde bir yönlendirme aldı. Hani danışmanlarından olabilir, çevresindekilerden olabilir. Onlarla ilgili spekülasyon yapmayacağım ama çok gereksiz bir Hatay konuşması yaptı orada. Türkiye'nin askeri operasyonlarıyla ilgili konuşmaya kalktı. Bizim Kıbrıs olarak yani reel politikanın içerisinde konumumuz bu değildir arkadaşlar. Bunu bilmeniz gerekiyor. Ay çok ideal, çok harika da aynısını bugün Rum tarafındaki kendi Cumhurbaşkanı gördüğü içimizde vardı. Kendi Cumhurbaşkanı gören Kıbrıs Cumhuriyeti'nin başkanı kendileri seçmemesine rağmen benim itirazım da odur. Ben seçebilseydim derdim. Seçemiyorum ama seçemedikleri bir adamın yaptığı politikalarda aslında çok da barışçıl bölge politikası izlememesini ve itiraz fazla göremiyoruz. Gerekeni yapıyor noktasına geliyorsunuz mesela. Dışlayıcı, kutuplaştırıcı bir söylem oluşturuldu. Şimdi Akıncı'nın seçimi çok ilginçti o dönemde. Akıncı böyle çok tezatlarla, yani mantık çok önemli bir şeydir. Biz bazen böyle mantığa çok fazla bakmıyoruz. Bir yandan işgal var, seçilemeyiz, işte burada özgür ve demokratik seçimler olamaz diyor. Çünkü bu done veriliyor bize. Empoze edilmiş bir donedir o. Öte yandan dönüyor, niye empoze ediyor? Çünkü öte yandan dönüyor diyor ki hayır arkadaşlar sandığa gireceğiz, o yapacağız. Nasıl bir tanesi sormuş ve başarmış bir gazeteci, hatırlamıyorum kimdi. Diyor ki nasıl, eğer bu kadar müdahale varsa ve müdahalenin dışına çıkılamıyorsa sandıktan nasıl çıkacaksınız? İşte insan bazen yapabilir değil mi falan gibi böyle laflar etmişti böyle. Bunun herhangi bir tutulur yanı yoktur böyle bir söylemin. Seçime çıkmamanız gerekiyor. Yapmamanız gerekiyor. Yaptıktan sonra da ben seçilebilirim dememeniz gerekiyor. Ama nedir burada? Ne oldu? Biliyor musunuz? Akıncı hiç bunlara kapılmasaydı, bu kutuplaştırmanın kendisine ikinci dönemi garantileyeceği gibi bir telkin almamış olsaydı veya kendi başına böyle bir sonuca varmamış olsaydı, birinci seçim dönemindeki yaklaşımlarıyla devam etseydi. Çünkü ortada bir görüşme de yoktu, müzakere de yoktu, Rumlar gelmiyordu. Niçin böyle bir şey yapıldı biliyor musunuz? Çünkü Akıncı'nın ikinci defa seçilmesi, federalizmi destekleyen bir toplum liderinin Cumhurbaşkanı seçilmesi sorunlu bir şeydi Rumlar için. Çünkü diyemeyeceklerdi Kıbrıslı Türkler gelmiyor masaya. Yani herhangi bir şekilde hayır ben kesinlikle masaya oturmam diyecek bir insanın Akıncı'nın yerine gelmesi teşvik edilecek bir şeydi. O yüzden Akıncı'ya bu kutuplaştırma politikasına götürdü. Çünkü onu kutuplaştıranlar aslında seçmenin kutuplaştırmadan dolayı kendisini seçmeyeceğini biliyorlardı. Diyeceğim odur ki size. Diyorsunuz işte Türkiye geldi, işte yap, bunların hepsi doğrudur. Türkiye müdahale etti, etmemesi gerekiyordu, insanları teşvik etti, görüştü ama aynı zamanda aynı eş zamanlı noktada Avrupa Birliği de fonlarını açtı, kapılarını açtı, kapaklarını açtı, fon dağıttı değil mi? Seçilmesi için. Hatta demokrasinin bekçi köpekleri olacaksınız, watchdog. Öyle dedi adam. Ben o zaman bir yazı yazmışım ona göre. Bekçi köpekleri demokrasinin işleri değiştirecek burada. Avrupa Birliği'nin adamı böyle demişti. Çok ayıp bir şey bu laf aslında. Nasıl insanlar alınmıyor böyle bir şey? Ben bekçi köpeğiyim ya filan diye bir yaklaşım beni çok şaşırtıyor açıkçası. Şimdi baktığınız zaman seçimler böyle etki sahaları yaratabiliyor mu? Yaratıyor. Pek çok değişik şekillerde yaratıyor. Kapitalist dünyada değişik aktörler yaratıyor. Sizinkiler gibi ülkelerde bu şekilde oluşuyor. Ama ortada olan şey nedir biliyor musunuz? Her kim toplum kesimlerini tekil, başkasının papağanı, iplerini çeken insanlar olarak görmeyip onların beklentilerine yönelik politika üretebilirse seçimi o kazanır. Siyaset biliminde seçimle ilgili dünya
yazım vardır. Bizimkilere ama sen bilmiyorsun. Bizim memleketimizdeki durum çok ayrı bir durumdur. Biz gel sana anlatalım falan diyorlar böyle. Hiç öyle değildir tabii ki. O kadar da ayrıcalıklı olmadığımıza emin olabilirsiniz. Erhürman'a gelelim. Şimdi Erhürman'ın partisi karmaşık bir parti. Kendisinin içinden çıkıp seçildiği parti. Bana sorarsanız eğer Akıncı o kutuplaştırmaları yaparken çok yanlış bir söylem üzerinden bir seçim stratejisi belirlerken CTP'nin içerisindeki önemli sayıdaki bir grup Akıncı'dan yana tavır almak yerine Erhürman'ı destekleseydi ikinci tura Erhürman çıkacaktı ve Erhürman bugün muhtemelen ikinci dönemini yaşıyor olacaktı. Yani gene iddia edildiği gibi seçime herhangi bir şekilde müdahale edilmesi Tatar'ı çıkarmayacaktı. Tatar'ın çıkmasının sebebi Erhürman çıksaydı Rumların çok zor durumda kalacağını düşündükleri için Erhürman'ı çıkarmayı istememeleri oldu, değil mi? Bundan dolayı ondan sonra da ortaya çıkan sonuç tabii ki çok negatif bir noktaya gitti. Erhürman'ın seçilmesi de maalesef ki o ortamda olsaydı çok daha sağlıklı olacaktı. Hani CTP'nin böyle bir pek çok açıdan en kötüler çevremizde olsun ki biz en iyi kalalım gibi bir politikası vardır. Toplumu da çok aşağıya çeker. Yani sonuç itibariyle sizin hükümete gelmeniz, cumhurbaşkanlığına gelmeniz meselesi değildir. Orada toplumunuzu yükseltebilecek bir politika genel olarak yapıyor musunuz? Son 30 senedir yaptınız mı böyle bir politikayı? Onu sormamız gerekiyor. Maalesef benim o konuda ciddi eleştirilerim var. Hani Erhürman bütün o yapının içerisinden olması gerektiği gibi CTP kendisini desteklemiş olsaydı ve aradan Akıncı'nın yaptığı kutuplaşmanın arasından çıkabilseydi biraz daha sağlam bir seçim olabilirdi. Yani Tatar gibi şöyle diyelim, bu eleştiriyi kabul edebileceğini umut edelim. Cumhurbaşkanının ağırlığını taşıyamayan bir insanın arkasından %65 alması çok şaşırtıcı değildir. Ama bunun yanında da elbette ki kucaklayıcı bir söylem yapmasaydı ve partisinin işte çok daha işgal söylemlerine yakın olan grubunun söylediklerini benimseseydi gene çıkamazdı. Size buradan iddia edebilirim. Tatar'ın kendi durumuna rağmen çıkması çok zor olurdu. Erhürman bunu iyi anlamıştı. O yüzden de seçim propagandasını başarılı yürüttü. Daha kucaklayıcı, daha herkesi içine alan bir noktadan hareket etti ve bunun üzerinden sonuçları gördü. Kendisi çok desteklenmediği halde bakınız şimdi diyorsunuz işte işgalcilerin istediği seçilir falan diyorsunuz. Ama Tatar destekleniyordu. İkinci dönemde de tercih edilen kişiydi. Aslına bakarsanız siz o olmadığında ama işte bu da Erhürman'la işte Türkiye ile yapıyor falan dediğiniz noktada sizin argümanınıza karşı durabilecek bir alternatif argüman olamaz. Şimdi biz bilimde ne deriz? Neyi test edersiniz? Karşıtlığı olabilecek argüman test edilir. Değil mi? Sizin her argümanınızda cevabı işgal. Hiç başka bir veri düşmeden ve başka ülkelerde olanlarda baktığınızda mesela göçmenlerle ilgili sorunları düşündüğünüzde filan baktığınızda her ülkede yaşanan benzer sorunları getiriyorsunuz. Türkiye ile olan ilişkilerinize indirgiyorsunuz. İşte kapitalist üretim biçimlerini görmezlikten geliyorsunuz. Avrupa Birliği'ni görmezlikten geliyorsunuz. Yunanistan'ı görmezlikten geliyorsunuz. İngiltere'yi görmezlikten geliyorsunuz. Ve bunların içerisinden bir odaklanarak her şeyi Türkiye'nin varlığıyla açıklıyorsunuz. Bu mikroskopik ve at gözlüğüyle bakılan bir dünyada da çıkarımlarınız da yanlış olduğu için hiçbir stratejide tabii ki sağlıklı geliştirme şansımız maalesef Kıbrıs Türkler olarak olmuyor. Kıbrıs'ta Türkiye kökenlilerin 3. ve son bölümünde Türkiye kökenli siyasi partilerin
durumunu inceleyeceğiz. Lütfen abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve zili açıp yeni videolardan haberdar olmayı unutmayın. Görüşürüz.